Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen burcu. İkizler ay ve stelyum ikizler de dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili ikizler burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir? Duyman gereken şeyler nelerdir ikizler burcu? İlk kartımı açıyorum. Nedir diyelim? Kupa sekizlisi. Bakalım burada bir arayış içerisinde olmak var ve bir gitmek var ikizler burcu. Asa sekizlisi, bir şeyler havada mı kalacak diyelim. Para üçlüsü, o çok güzel gidiyoruz şu an. Para yedilisi. Şimdi kartların tamamını açalım ve bu şekilde yorumlarımızı yapalım arkadaşlar. Kupa dokuzlusu. Ay burada kariyer ile ilgili o kadar tatlı bir şey aldım ki. Hani böyle çalıştım, çabaladım, ürettim, bekliyorum gelmiyor, bekliyorum gelmiyor, bekliyorum gelmiyor derken Temmuz 7. aydayız. 8. ve 9. ay senin için o kadar böyle enteresan bir geçiş olacak ki sanki böyle Temmuz ayında da bir şeyler olmadı sinyaller geliyor gelmiyor. 222 sayısını gördüm şu an arkadaşlar. 1 gördüm. 12-22 gördüm. Çok güzel bir geçiş var. Şimdi bunu anlatacağım ben sana. Bakalım. Kupa üçlüsü. Üçlerden gidiyoruz arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Adalet kartı çok güzel. Özellikle çevreyle ilgili ve uzun süredir elde etmek isteyip de edemediğim bir başarıyla ilgili gelecek olan bir haberden bahsetti. Deli kartı. Arkadaşlar kamera devrildi. Düzeltip geldim. Şimdi zaten birkaç videodan sonra odayı değiştireceğim. O zaman hani bu şekilde çekim değil de direkt tepeden kartları çekebileceğim. Böyle çok daha sağlıklı olacak. Şimdi son kartı alalım. Şöyle bir bakalım. Ve dünya kartı tamam. Şimdi burada şöyle bir durum var. Sen bir yolculuğa çıkıyorsun. Bak bir yolculuğa çıkıyorsun. Bu yeni bir eğitime başlamak olabilir. Cevaplarını aradığın sorular olabilir. Bu arada 10 Temmuz 2025 10 Temmuz sonrası senin için geçerli. İkizler burcu. Bir yolculuğa çıkıyorsun fakat bir şeyler havada kalmış. Hani tam olarak hissedememişsin o yolculuğa çıktın mı, çıkmadın mı dediğim bir durum söz konusu. Temmuz ayının 13 ve 23'ünden sonra başka bir yolculuk başlıyor senin için. Diyor ki bak Temmuz ayının 13'ünden ve 23'ünden sonra gerçekten hayatında bir şeylerin değişmeye başladığını ve gerçekten bir yolculuğa çıktığını görmeye başlıyor olacaksın. Çok farklı bir yolculuğa çıkıyorsun sen. Seni duygusal olarak tatmin etmeyen bir yerden gitmek. Bu bir taşınmak da olabilir. Ofis değiştirmek, yer değiştirmek, yeni bir eğitime başlamak, maneviyatının çok artması, inancının çok artması, bakış açının çok değişmesi. Şu an dinlediğin ve farklı bir düşüncede dinlediğin şeyin bir hafta sonra tekrar dinlediğinde tıpkı bu yorumları dinlemek gibi düşün. Tekrar çünkü ben o tarz mesajlar çok alıyorum. Hani şu tarihte dinledin tam şu an uyumlandığın gibi. Yani zaman diye bir şey yok zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Ve sürekli bir akış. Hani tarot enerji okuması ya. Şimdi burada şunu söylemek istedim. Tarot enerji okuması ya biz oturduğumuz yerde dursak bile yani oturduğumuz yerde dursak bile sürekli işleyen bir şey var. İşte tarot o enerjinin okumasıdır. O enerjinin okuması, akışta bir şey vardır. Alabilirsin, alamazsın. Şöyle düşün. Kötü bir enerji geldi. Onu nasıl değerlendirdiğin senin elinde. Güzel bir enerji geldi. Onu nasıl değerlendirdiğin senin elinde. Her şey tepe taklakken, evet bazen çok o sihirli değnek bir anda değebilir. Ama işte o herkesin yine farkındalığına göre değişkenlik gösterir. Yani biz otursak bile sistem sürekli değişir yani sürekli çalışan bir şey var. Sürekli bir şeyler çalışır. Hisler değişir, duygular değişir, akış gider, ona gider, sana gelir, senden gider, ona gelir gibi. Şimdi sen burada bir yolculuğa çıkıyorsun. Dediğin gibi Temmuz ayının 13 ve 23 senin için çok önemli olacak ve 8. ay özellikle. Ağustos ayında böyle nasıl bir şey biliyor musun? Başlayan bir etki bakın 13 Temmuz 23 Temmuz bunu hissel olarak hissedeceksiniz. Bazılarınız bunun başlangıcını gerçekleştireceksiniz. Ağustos ayı ve Eylül ayı. Ağustos ayında hani böyle acemice başlayacağım bir işte Eylül ayında profesyonel bir hale gelmek var. Özellikle Eylül ayında bak 9. ayda tam bir patlama yaşamak var. Evet işte şimdi taşlar yerine oturdu dediğim bir durum var açıkçası. Seni hem zihinsel olarak hem de ruhsal olarak uyanışa hazırlayan bir süreç var. Yani çok güçlü bir dönem. Sıkıştığın yerlerden çıkıyor olacaksın. Sıkış tepiş,
dediğin, rahat edemediğin yerlerden çıkıyor olacaksın. Ve burada fark edişlerin de çok artacak. Hem içsel çözümler yaşıyor olacaksın ve şunu aldım aynı zamanda. Bu dönemde kendini yeniden tanıyabilirsin ve bu sende şok dalgası oluşturabilir. Uzun süredir kafanı karıştıran, netleşmeyen, ertelenen konular bu dönemde artık aydınlanmaya başlıyor olacak ve o verdiğim tarihlere çok dikkat et. Kendi iç sesinle hareket etmek, maneviyatının yükselmesi, yeni bir yol çizmek, yeni bir yön çizmek. Beklenmedik bir yerden iş teklifi gelebilir. Ek gelir fırsatı kazanabilirsin. Sürpriz bir projenin içerisinde kendini bulabilirsin. Burada zaten adaleti gördük ve dünya kartıyla kapattık. Hani bir tamamlanma, bir başarı, yurt dışıyla bağlantılı işler, online işler, bir döngünün, bir sürecin bitmesi. Acemice başlayacağım bir işte profesyonel hale gelmek var. Kendi yeteneklerinle sahneye çıkman var. Yazmak, konuşmak, çizmek, sosyal medya, yeteneklerini göstermek, ifade etmek, ani fırsatların karşına çıkması, eğitim, kurs, danışmanlık alma, danışmanlık verme, satma, sunma, gösterme, söyleme, ifade etme. Tüm bu alanların aktif olabileceğini söyledi. Bir hareketlilik ve bir eş zamanlılık var. Çıktığın yolda ve karşılıklı bir bakış var arkadaşlar. 8-8'e bakıyor. 8-8'e bakıyor. 88 olarak aldım ben şu an o 2-8'i. Bu da parayı anlatır zaten. Mesela 8 sayısı 888, 888 bu tarz sayıları gören arkadaşlarım parayla ilgili çok güzel bir girişin hayatınıza olduğunu ve bereketin aktığını anlayabilirsiniz. Evren sürekli bizimle konuşur. Sayılar bunların en güzel işaretlerinden ve en görünür işaretlerinden biridir. Bunlar her zaman olur ama dikkatimizi çeken hani bazıları diyor ya işte bak diyor mesela işte yok ne diyorlar algıda seçicilik mi diyorlar işte o an hani odaklanmak değil. Bazen hiç karşına çıkmıyor bazen bir bakıyorsun ve bu arkadaşlar hani bunlar asla tesadüf değildir. İster inanın ister inanmayın. Şimdi bakın başta tekli olarak başlar. Örneğin işte 0808 gördün. Birkaç ay sadece o sayıları görürsün. 0808. Çok böyle nadiren 20-20. Sonra sen tekamülünde hani bir süreci ilerlettiğin zaman, bir şeyleri başardığın zaman bu sayılar daha çok artmaya başlar. Bakın daha çok artmaya başlar. 9-9'u görürsün. 10-10'u görürsün. 13-13'ü görürsün. Başta bu şekilde gider. 13-13'ü görürsün. Sonra 13-31'i görürsün. Sonra 13-33'ü görürsün. Bakın hep böyle çift gitmeye başlar sonrasında. Bunlar da bir nevi işarettir ama takıntı haliminde hani ay şunu yapayım da şöyle bir sayı olsun gibi değil. Hani bunu herkes kendi sürecine bunlarla ilgili video mutlaka atacağım zaten. Daha önce çekmiştim ama o çalınan kalanında yani gitmişti o. Şimdi burada 8-8'in birbirine bakması var. Burada çok güzel. Hani aynı anda birlikte yürütülen işlerden bahseder. Bereketin hayatına akmasından bahseder aynı zamanda. Fırsatların gelmesi, medya ile ilgili fırsatlar aynı zamanda. Ben niye birkaç kere aynı zamanda dedim ya? Evet. Kendi sesini duymaktan korkmaman çok önemli olacak. Çünkü burada kelimeler de senin için bir sihir olacak ve kelimeler de sana çok güzel bir kapı açacak sevgili İkizler Burcu. Şimdi burada ilişkilerle ilgili kendini sıkışmış hissettiğin alanlarda beklenmedik çözümlerin gelmesi, yanlış anlaşıldığın konularda, ötelendiğin, tükaka dendiğin ya da işte kendi yaptıkları pislikleri sana attıkları durumlarda, aklını kurcalayan, yarım kalan bağlantılar, özel hayatın olabilir, diğer her türlü ilişkilerin olabilir. Burada ruhsal bağlantının yüksek olabileceği ilişkilerin de hayatına akması var. İlişkilerle ilgili de bir adalet var arkadaşlar. Ve bitmesi gereken bağlar, bitmesi gereken toksit, yapışık bağlar diyelim, yapışık bağlar bunların da hayatından çıkmasıyla ilgili. Yenilenmek, hafiflenmek, her şeyden önce kendine adaletli ve kendine dürüst olmak çok önemli olacak. Şimdi burada zihnin birazcık aktif olacak. Zihinsel çalışmalar yapmak çok önemli olabilir senin için. Uykuyla ilgili düzensizlik varsa gelecek kaygılarından dolayı ki bu dönemde aslında çok ağır enerjiler olduğu için uzun süredir zaten yani yıllardır neredeyse hani bu korona ile alakalı bir şey değil arkadaşlar geçiyoruz ama artık o kötülük hani yavaş yavaş da olsa o hafifliği indirecek. Yani o kötülük hani bunu zaten geçtiğimiz yıl itibariyle yavaş yavaş görmeye başladık.
Daha da güzel şeyler olacak ama hani burası bir dünya alemi, sınav, iyi olacak, kötü olacak. Düşüp düşüp kalkacağız. Şimdi meditasyon, nefes çalışmaları, bunlar sana çok iyi gelebilir. Sessiz kalmak, yalnız kalmak, kendini dinlemek, kendinle ilgili gelecek planları oluşturmak, bunlar yine sana çok iyi gelebilir. Sanatla ilgili konularla ilgilenmek, hobi edinmek, bunlar sana çok iyi gelebilir. Sözel olarak, iletişimsel olarak dedikodu, boş konuşmak, boş muhabbet, bunlardan uzak durman gerektiğini söylüyor kartların mesajı. Enerjini verimli topraklara harca diyor. Enerjini doğru harca diyor. Enerjini verimli topraklara harca diyor. Yani düşünmeden söz söylememeye dikkat et ki zaten sen de bir yerde pes etme noktasına da gelmişsin. Özellikle kendisini geliştiren ikizler burçları için söylüyorum. Çok şükür bu kanala hiç böyle kendini bilmez insan denk gelmedi. Hani çok nadirendir yani, çok böyle tek tük. Şimdi burada fırsat kapılarının açılması var. Uzun süredir beklediğim bir haberin gelmesi, resmi bir sürecin sonuçlanması, seyahat, taşınma, yolculuk, bunların hayatına tezahür etmesi var. Ve burada diyor ki bak, kalbinin sesini dinlemek senin için çok önemli olacak ama önce zihnini susturman lazım. Zihnini susturduğunda kalbinin rehberliğini duyabiliyor olacaksın. Beklenmedik bir anda hayatının değişmesi, şok etkisinin oluşması, haberler, sürpriz karşılaşmalar, sürpriz tanışmalar, yeni çevrelere katılmak, ruhsal uyanış kapılarının açılması, cesur olmak, kendine karşı dürüst olmak, az önce ne söylemiştim yine, en çok da kendine karşı adaletli olmak. Ve diyor ki bak, burada ben seni şaşırtacağım. Evrenin sistemi seni şaşırtmasına izin ver diyor İkizler Burcu. Peki bakalım buradan ne gelecek diyelim. İkizler Burcu. Akış çok güzeldi arkadaşlar. O yüzden hiç böyle tökezlemeden, bu mikrofon yine düşecek galiba, bir saniye. O yüzden hiç böyle tökezlemeden tak 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 anlattım. Çok da güzel oldu. İki bacaklı dünya, alemler arasında dolaşmaktan bahsediyor İkizler Burcu. Bakın herkes o kendi sürecinde bunu yoklayabilir. Bakalım başka ne gelecek diyelim. Bir dakika arkadaşlar, taç oyunları düştü şu an. İlk nefes, yeni başlayan zihni. Zaten burada acemi kartıyla, yani aptal kartıyla dünya kartını almıştık. Yeni bir başlangıç var. Yeni bir hayat, yeni bir şeylere başlamak. Çok güzel bir yenilik var burada arkadaşlar. Hani öncesinden de hep başladım ama olmadı ya, olmadı. Bakın burada 7, şimdi para yedilisi. 7 yıldır kıtlık, hani bakın 7 yıldır kıtlık süreci yaşanmış olabilir pek çok ikizlerde. 7 yıl diyorum arkadaşlar. Yani dile kolay. 7 yıl, 8 yıl. Aç kaldım. Hop doydum, doyurdum. Aç kaldım. İyi gibi galiba. Yine bir şeyler kötüye gidiyor gibi. Yine iyi gibi. Zaten pek çoğunuzun geçtiğimiz süreçlerde bir şeyler hayatında düzelmeye başlamış. Hani bunlarla ilgili ben mesajlar da çok fazla alıyorum. Hayatı düzene giren arkadaşlarım artık gelip yorum yazmıyorlar. Her gün yorum yazanlar arkadaşlar. İşlerini kurunca, işleri düzelince, arkadaşlar niye gidiyorsun? Arada bir selam vermeye gelin. Peki burada ilk başlayan zihin dedi. Yani bu enerji sana verilecek, bu enerji sana yüklenecek sistemden. Taç oyunları, gücünü doğru kullanmak. Bakın az önce ne söylemiştim? Enerjini doğru kullan demiştim. Gücünü doğru kullanman çok önemli. Nasıl yokluk bir sınavsa varlık da bir sınavdır. Burada bir taç giymek var ve burada da varlık ile de bir sınav vermek var arkadaşlar. Bakın bununla ilgili de alttan mesaj verdi. Peki bakalım. Dünyana ışık ver. Etrafındaki herkese ve her şeye ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak dedi. Ve coşkuyla atla, gerisi gelecek diyor İkizler Burcu. 2 adet de buradan alalım mı arkadaşlar? Buraya kadar geldiysen, abone değilsen abone olmayı unutma. 100.000 abone olduğumuzda ücretsiz danışmanlık hediye edeceğim arkadaşlar, biliyorsunuz. Bakalım. Dayanıklılık, şimdi durma, devam et, azminin karşılığını alacaksın, neredeyse o noktaya geldin. Bakın tarottaki akışın devamı. Ve merakını geri kazan ve biraz eğlen, hayatı bu kadar ciddiye alma dedi. Zaten bir araştırma yoluna gittiğini görmüştük İkizler Burcu. Bir tane daha şöyle çekmek istiyorum. Varlık,
Yeni finansal fırsatlar uzun vadeli başarıya ulaşmana yardımcı oluyor diyorum. Bakın şu an evrendeki enerji akışı bu şekilde. İkizler Burcu, her şey güzel, kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Görüşmek üzere. Hoşça kal.